Yatırımcı Arıyorum'a hoş geldiniz. Yatırımcı arayan iki girişimci değerli konuğum var. Kendileri projelerini anlatacaklar ve yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışacaklar. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Salih Kaya Merhaba. ve Berat Yıldız. İkiniz de hoş geldiniz. Merhabalar. Size ben 6 tane soru soracağım. Bu 6 sorunun her biri için 60 saniyelik bir süreniz var. Bu 60 saniye içerisinde o sorulara yanıt vererek yatırımcıların projeye olan dikkatini çekmeye çalışacağız. Ben ilk olarak Salih Bey'e sormak istiyorum. Kendinizi 60 saniyede tanıtır mısınız? Salih Kaya ben. 1980 İstanbul doğumluyum. Uzun yıllar perakende sektöründe çalıştım. Perakende sektörüyle alakalı çeşitli projelerde bulundum. Sizlere de bu bağlamda da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bu şekilde. Peki siz Berat Bey kendinizi tanıtır mısınız? Evet, Berat Yıldız, 21 yaşındayım. Şu anda bilgisayar programcılığı bölümünü okuyorum. Bu şekilde sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Bu şekilde. Üniversite devam ediyor. Evet. Güzel. Peki 60 saniyede projenizden bahseder misiniz Salih Bey? Nasıl bir proje bu? Tabii şöyle, aslında çok öyle detaya girmeden şunu söylemek istiyorum. İnsanların mevcut pandemi döneminde olsun ya da evinden çıkmadan alışverişle alakalı süreçlerinde evinden çıkmadan alışveriş yapma imkanı sunma projenin aslında amacı. Hem de bir bakıma aslında kendini özel hissettirme bu bağlamda. İnsanların belirli markalarla, belirli pazar yerlerinden aldıkları ürünlerle hiç kapıdan dışarı çıkmadan kendinin evin içinde ürünlerini, kıyafetlerini ya da ayakkabılarını deneyip daha sonradan da alışveriş yaptırmak. Harika. Peki siz Berat Bey projeden bahseder misiniz 60 saniyede? Proje şöyle ki hani şu anda kullandığımız araçların nasıl benzini bitiyorsa, hani enerjisi tükeniyorsa, tekrar doldurmamız gerekiyorsa, günümüzde yarın, öbür gün hani her neyse elektrikli araçların da şarj sorunu mevcut. Hani elektrikli araçların her istasyonda durmadan, işte her yerde şarj arama derdine düşmeden şarj etmek. Yani bu şekilde. Anladım. Peki siz Salih Bey bu kapıda deneme projesinde nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Şimdi kapıda deneme projesiyle alakalı şu şekilde, hali hazırda bu işi yapan bir firma olur. Bir pazar yerlerindeki farklı müşterinin farklı bir alışveriş yapma şeklini değiştirebilen bir firma olur ya da bir global bir firma olur. Aslında hepsini arıyorum. Yani bu işi yapan derken yazılım anlamında mı yoksa Pazar yeri, e-ticaret anlamında. Pazar yeri olarak Evet, dediniz. Anladım. Peki siz nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Ya yatırımcı şöyle bir şey, hani nasıl şu an benzinli araçlara benzin satan, işte örnek veriyorum Petrol Ofisi olsun, ondan sonra BP, Shell olsun. Böyle şirketler varsa, işte benzinli araçlara benzin satan şirketler varsa, aynı bunlar gibi hani şirketleşebilecek, böyle globale hitap edebilecek insanları arıyorum yani. Yani ilerisi için bunu hayal eden insanları arıyorum. Peki Salih Bey, bu kapıda deneme projesi için yatırımcılar sizin bu projenize neden yatırım yapsınlar? Yani bir planı var mı bu projenin? Tugay Bey, şöyle aslında kısaca özetlemek gerekirse, dediğimiz gibi normal mevcut pandemi nedeniyle müşteriler AVM'lere gitmek istemiyorlar. AVM'lere gitmek isteseler bile orada kasada sıra beklemek istemiyorlar. Ya da pazar yerlerinden bir ürün aldıklarında bunun değişimiyle alakalı sorun yaşamak istemiyorlar. Tam olarak bunun hepsini ortadan kaldırıp ilgili aplikasyondan ya da pazar oluşturulabilecek bir pazar yerinden müşteri seçeceği ürünleri aplikasyondan belirleyip ondan sonra kapısına getirip daha sonra da kapısını kapatıp deneyip ve yani aynı mağazayı evine çevirme gibi bir proje aslında bu. Yani aldıkları ürünleri, mağazadaki ürünleri sizin aracınızda deneme imkanı bulmuş olacaklar. Evet, esasında. yani evinde de deneme imkanı bulacaklar. Ne değişimle uğraşacaklar, ne de evlerinden çıkacaklar. Anladım. Peki sizin projenize yatırımcılar neden yatırım yapsınlar? Ve aynı zamanda bu projenin bir planı var mı, bir altyapısı var mı? Planı, altyapısı elbette ki var. Hani ekibimizle de bunu konuştuk. Şöyle ki hani bugün benzinli araçlar Türkiye'de hemen hemen 22-24 milyon civarında bir benzinli araç söz konusu. Yarın hani 2023 gibi TOG Türkiye'ye çıktığı gibi yani devlet kurumlarında kullanılmaya başlayacak. Yani bugün benzin şirketlerinin, hani benzin satan şirketlerinin potansiyeli neyse, yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu kuruluşun, bu planın, hani bu şirketin 5 yıl sonra, 10 yıl sonraki potansiyeli bu olacak. Şöyle hani
bunu dünyada ilk yapan biz olmayacağız. Evet, hani mesela Çin'de, Güney Kore'de, Amerika'da bunların Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Norveç'te denemeleri yapılıyor. Ama Türkiye'de herhangi böyle bir çalışma yok. Herhangi bir patent altyapısı, herhangi hiçbir şey yok. Ama Türkiye'de biz ilk olacağız ve Türkiye'deki önce pazara hitap edeceğiz. Peki Salih Bey, sizin projenizdeki yatırımın geri dönüşü ne kadar sürede olur tahmini? Yatırımın geri dönüşü tahminen ilgili altyapıların hazırlanması ile beraber 1,5 sene bir geri dönüşümü öngörüyorum şu an için. Tabii ki bunun belki de bunu yapacak olan mevcut parakende sektöründeki ya da pazar yeri şu an ilerleyen pazar yeriyle alakalı onlarla yapmak isterse tabii ki daha kısa bir şey olur mevcut altyapı nedeniyle. Şu an için ama sıfırdan başlayanlar bir yatırımcı için 1,5 sene öngörüyorum. Altyapısının yapılması derken yazılımsal anlamında mı yoksa? Hem yazılımsal anlamında işte ilgili yazılımsal aplikasyon, belki de bir pazar yeri, bir lojistik firmasıyla anlaşıp çok güzel proje çıkacağına ben eminim. Harika. Peki Berat Bey, sizin projenizdeki yatırımın geri dönüşü ne kadar sürede olur tahmini? Yani şöyle ki Türkiye için bakarsak Türkiye'de Türkiye'nin yerli ve milli arabası 2023'te çıkacağını öngörürsek en erken 2023'te biz bunun meyvelerini almaya başlayacağız. Hani daha erken alabilir miyiz? Alabiliriz. Alabiliriz. Mesela Amerika'da hani Tesla satışta, kullanımda hani bundan döviz bazında fazlaca kar ederek dönüşüm alabiliriz. Ama hani biz Türkiye pazarına bakacak olursak ilk alacağımız kar 2023'te olacak. Kaldı ki hani bunun sonrasında yapacağımız kar katlamalı bir şekilde devam edecek yani. Belli bir oranda devam etmeyecek. Üstüne kata kata devam edecek. Amerikalı kiralama şirketi Hertz 200 bin adet Tesla siparişi vermiş. Tesla'nın hisseleri 1 trilyon doları bulmuş. Bu da zaten elektrikli araçların geleceğinin önünün açık olduğunu gösteriyor. Evet. Kesinlikle. Peki projenizi gelecek 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz Salih Bey? Eğer ki Tugay Bey şöyle, proje aslında şey olursa, masaya yatırılıp da hayata geçirilirse eğer, ben bu projenin nasıl mesela Trendyol, mesela sektörde pazar yeri Trendyol var, hepsi burada var. Diğer bu projeyi de yapan ve aslında olması gerekiyor diye pek çok yerde de bunun yapıldığını görebiliriz. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Artık pek çok pazar yeri var ancak bir şey olması lazım, bir farkındalık oluşturmak lazım. Bu proje de aslında bir farkındalık bir projesi. Bu da olduktan sonra da aslında pek çok yere de böyle yayılacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Peki siz 5 yıl sonra projenizi nerede görüyorsunuz? 5 yıl sonrası için hani Türkiye'nin genel hatlarıyla batıda her yerde olacağını düşünüyorum. Batıda mesela İzmir, İstanbul, Ankara gibi hani yoğun nüfusun olduğu yerlerde illaki biz olacağız. Ondan sonra Türkiye'nin genel tamamına da yayılmış olacağız. Bizim diğer hedeflerimiz de hani Avrupa, ondan sonra Amerika olsun, Asya kıtasında olsun. Hele ki Afrika'da bizim hani şeyimiz olacak. Neydi onun adı? Geri dönüş oranımız çok yüksek olabilir. Ondan sonra buralara yayılmaya başladığımızı görüyorum yani. Türkiye'nin tamamına yayılmış ve diğer kıtalara yayıldığımızı görüyorum yani. Çok iyi. Şimdi ben kısa yorumlarda bulunacağım sizin projenizle alakalı. Yatırımcıların daha fazla dikkatini çekmek için. Sonrasında sizin de kısa ekstra ekleyeceğiniz bir şeyler varsa onları da ekleyebiliriz. Sonra sizin e-posta adreslerinizi videonun sonunda paylaşacağız ki sizinle yatırımcılar iletişime geçebilsin. Şimdi bir yoldan elektrik elde etme fikri bence muazzam. Zaten bu yapılıyor. Yani yapılıyor. Yani aküler zaten yolda o dinamonun dönmesiyle şarj oluyor. Ama bunu tabii daha büyük akülerle yapabilmek, bunun elektrik teknolojisi nasıl olur? O konuda çok fazla fikrim yok. Yani bu eğer çözüldüyse, bununla ilgili bir problem yoksa, tekerin dönmesi sadece arabayı şarj etmesi için yeterliyse, belki ilk tetikleyicinin işte farklı bir elektrik enerjisi ya da bir benzin olması gerekiyor mu bilmiyorum tabii ki. Veya şu an tabii varsayımlarda bulunuyorum. Mevcut elektrikli araçlara entegrasyonu çok zor değilse bence muazzam bir proje olur. Daha önce düşünülmüş müdür? Bence düşünülmüştür. Var. Mutlaka vardır. Çin'de, Güney Kore'de, Amerika'da Ar-Ge çalışmaları var. Norveç'te şu anda denemeleri var. Ama Türkiye'de herhangi bir şey yok. Afrika'da da hani yapıldığını veyahut bir deneme olduğunu, bir Ar-Ge çalışması olduğunu görmedim. Yani bildiğim bu ülkelerde var. Norveç'te denemesi var. Hani Türkiye'de yok. Türkiye'de hani kazanımı şöyle olacak. Dolar bazında yatırım yapanlar bence çok iyi kazanacaklar.
Bence de muazzam bir fikir, muazzam bir proje. İyi bir yatırımcı sizinle görüştüğü zaman, ki inşallah böyle gerçekleşir, yani çok farklı noktalara varabilir. Yolunuz açık olsun. Güzel bir proje gerçekten de. Kapıda deneme güncel bir ihtiyaç. Yani zaten şu an bazı e-ticaret firmaları kapıda deneme hizmeti veriyor. Kapında dene, beğendiğini al, beğenmediğini bırak diyebiliyorlar ama bunu e-ticaretin geneline yaymak, yani Trendyol, hepsi burada, Amazon, bütün pazar yerlerine yaymak, orada bir teslimat noktası gibi çalışıp aslında ürünleri alıp müşteriye denettirip ondan sonra uyuyorsa bırakmak, uymuyorsa geri iade süreçlerini yönetmek mantıklı olabilir. Ama işin şurada bir handikapı var bence bu projenin, olumsuz yanı şu. Satıcılar zaten iadelerin çok fazla gelmesinden şikayetçi olduğu için ve birçok pazar yerinde de iade kargo masrafları satıcıya ait olduğu için satıcılar bu durumdan çok hoşlanmayabilir. Belki buna bir çözüm üretmek gerekebilir. Çünkü düşünsenize, kişi 43, 44, 45 3 tane ayakkabı sipariş edecek. Beyaz renk. Acaba siyahı da olur mu diye siyahını da isteyecek belki. Tüm renkleri denemek isteyecek. Bu sefer siz malları alacaksınız. Denettireceksiniz. Oluyorsa bırakıyorsunuz. Olmayanları firmaya geri iade ediyorsunuz. Bu da bir iade süreci olabilir. Orası nasıl çözülür bilmiyorum. Tüm denenecek ürünlerin fiyatını müşteri ödemek zorunda mı? Onu da bilmiyorum. Bunlar bir soru işareti. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aslında şöyle, diğer firmalar, bazı firmalar yaptığını gördüm. Ancak nasıl gördüm? Belirli bir meblağa kadar yapabiliyorlar Tuger Bey. Hı hı. Burada da dediğiniz gibi gerek kargo gerek iade ile alakalı. Şimdi insanlar bir dışarı çıktığı zaman, bir AVM'ye gittiği zaman illaki bir yemek yiyorlar ya da alışveriş haricinde başka harcama yapıyorlar. Aslında burada müşteri bu ürünleri seçtiğinde ek olarak bu ürünlerin zaten kargo masraflarını zaten ödemiş kabul edecek kendine. Yani ödeyip de zaten gelecek. Ondan sonra bu özel servisi alacak. Anladım. Zaten bir proje, bir planı vardır muhakkak projenin. Tabii ki. Yani detayları var tabii ki. Daha fazla tabii şey yapmak istemiyorum. Evet, genel anladım. Olarak anlatmak istedim anladım. Ben. Yani bir yatırımcı geldiği zaman detaylı bir şekilde bilgi edinecektir. Aynen öyle. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. E-posta adreslerinizi zaten videoda hemen profillerinizin altında paylaşıyor oluyoruz. Yatırımcılar da eğer ilgi duyarlarsa sizinle iletişim kurarlar. Bence de inşallah kurarlar, çünkü güzel proje. İkisi de güzel planı olan projeler. Sizin de benzeri yatırımcı aradığınız projeleriniz ya da projeleriniz varsa hemen bu videonun altındaki yorumlar bölümünde bir form linkimiz var. O linke tıklayın, o formu doldurun, bize gönderin. Sizi de burada konuk edebiliriz. Ya da yukarıda bir e-posta adresimiz var. O e-postaya da mesaj gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.